Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videom yine tamir videosu. Blenderimiz bozuldu. Plastik aksamında çatlak vardı. O oynadığı zaman içi çalışmıyor, boş dönüyor. O yüzden daha önce de batlamıştık orası oynamazsın diye. Ama o yeterli olmuyor. O yüzden bantını söküyorum. Çatlak olan yeri farklı bir şekilde bantla tutmuyor. Onu yapıştırarak yapmayı düşünüyorum. Çünkü e, yapıştırıcı ile tuttuğu zaman güzelce orada dönmemiş olacak. Güzel bir yapıştırıcı var. İkiz yapıştırıcı. İkisini bir araya getirip karıştırarak süreceğim. Güçlü bir yapıştırıcı, bilmiyorum, ben kullanıyorum. Birçok şeyde kullanıyorum. Demirde, plastikte birçok şey yazıyordu üstünde. Daha önceden kullandığım için bunu da yapışacağını ve dayanıklı olacağını düşünüyorum. O yüzden bu yapıştırıcıyı kullanıyorum. Siz daha önce tecrübe etmiş olduğunuz herhangi bir yapıştırıcıyla yapabilirsiniz. Bu çatlaklar oluşuyor veya içinde dönüyor. Çatlak olmasa bile onu dönmemesi için neler yapabileceğimizi almak istediğimizde komple veriyorlar. Bu da çok pahalıya geliyor. Bayağı yedek parça olarak yani plastik aksamını vermiyorlar. Tamamen olduğu gibi bıçağı verdiği için plastik aksamını verse onu daha ucuza mal etmiş olurduk. E, Blender ucunu olduğu gibi veriyorlar. O yüzden pahalıya geldi. Bir zaman daha götüreceğini düşündüğüm için böyle tamir etmeye karar verdim. Yapıştıracağım o kısmı. Tam o yeri açıyorum. Çatlak olan kısmını bir şey yardımıyla, elinizde ne varsa, ben makasla tutturdum ama tornavida ile ne bulursanız o kısımda açık olması lazım ki o kısım yere dolduracağız. Yoksa e, tam aralamamız gerek ki oraya yapıştırıcıyı koyalım. Yoksa bir çizgi halinde zorlandığı zaman açılıyor. O yüzden o çizgi halinde olan yere e, yapıştırıcıyı iyice içini dolduruyorum. Sizdeki çatlak farklı yerlerde olabilir veya çatlak olmasa da boşa dönüyorsa oralarda bir sorun oluşmuş olabilir. Yerinde durmuyordur. Orayı düzelterek yerleştirebilirsiniz. Bizdeki böyle. Diğer bir blenderim benim, blender, diğeri kırmızı olan, sürekli videolarda görüyorsunuz. O blenderde de komple dönüyor ama iyice oturduğu için, yerine kadar oturduğundan onda bir sorun yaşamıyor. E, Farklı modeller oluyor. Bunlar da yeniden oynadığı zaman dişlisi kavramıyor, aşağıda kalıyor. O yüzden kavrama dişlisi oturmadığı için bu da boşa dönmüş oluyor. Yapıştırıcı iyice karıştırmıştım, içine iyice dolduruyorum. Yani az bir şey oluyor. Külter yardımıyla dolduruyorum. O kısım çıkarıyorum. İçten de biraz süreceğim. Yoksa hani tamamen tutsun diye, demir olduğu zaman iç tarafında tutamadım. Hem oradan yapışmış olur. Demire de yapışırsa yapışsın. Zaten onu çıkararak haliyle yıkamıyoruz zaten iç kısmını. Zaten çıkabilen bir şey değil aslında. Normalde montajda oluyor ama deforme olduğu için, çatladığı için çıkıyor. Çıkmaması için iç tarafında da sürüyorum. Hatta en dibinde onu dönmesine sebep olan alttaki bölüme de süreceğim. Şimdi onu yapıştırdıktan sonra dışarıdan görüntü kötü görünüyor. Onu siliyorum. Sonra zımparalanır aslında ama daha çok deforme olmasın diye temizleyebildiğimi, dışarıda işe yaramayan boş yerde başka yerlere de bulaştırabildim. Onları alıyorum, temizliyorum. Ondan sonra eğer kalıntı kalırsa cifle yıkadıktan sonra bunu sağlam tutması için
şöyle bir bantla sıkıştırıyorum orayı ki sıkı olması gerekiyor. Bir şeyle baskı yapmamız gerekiyor. Ya onu sıkıştıracak bir şey olacak penseyle veya işte sıkıştırma araçları oluyor. Onlar olmadığı için ben bantla sarıyorum. Bantla da yeterince o kısım yapıştırıcı sürdüğüm yerde boş olarak yapışmazdan iyice tam sıfırdan yapışması için bantla sıkıştırdım. Sonradan demir şeyini yerleştireceğim. Tamamen ayarladıktan sonra iyice yapıştığını düşündükten sonra şey mesafesi, bıçak mesafesi sorunu yok. Bıçak kısımda hiçbir sorunu yoktu. Kontrol ettim. Uç kısımlarında da sorun yok. Dibinde de sorun yok. Hiçbir şekilde ona bir zarar verecek bir arızası yoktu bıçakta. Ama yine de ben bir gözden geçireyim, şey yapayım dedim. Dibine tutması için plastik yerde alt kısımlarında dip kısmı var. Orada bir oturacağı yer var. Bu deliklere sürdüm ama orası sanki boşuna olmuş oldu. En dip kısmında iki tane çıntığı var. O çıntığa oturması gerekiyor. Demirde de oyuk var. E, Onu bakacaksınız. O yönde yerleşmezse sürekli yuval yani başka yönlere döneceği için haliyle hareket eder ve geri geldiğinde de e, dişli oturmaz. O yüzden onu tam kontrol ederek o kısma yerleştirdiğimizden emin olmalıyız. O şekilde takmalıyız. Bu kısmı yapıştırdıktan sonra bantı tekrar söküyorum. Burada bantı durmasına gerek yok. Tam oturduğundan emin olduktan sonra belli bir süre de geçti zaten epey bununla uğraşana kadar. Şimdi denemesini yapıyorum. Şunu takıyorum iyicene. Bakalım nasıl olacak. Fişini takıp denemem lazım. Sorun görünmüyor şimdilik. Evet, gördüğünüz gibi gayet güzel çalışıyor. Sorun yok. Bu kadar basit bir şey için tamirciye götürdüğümüzde baya paralar istiyor. Onu zaten tamir etmiyorlar. Yenisiyle değiştirebiliriz ancak. E, Şimdilik böyle idare edeceğiz. Eğer tekrar arıza yaparsa yapamayacağımız bir şey olursa o zaman yenisini alırız. Hiçbir şekilde başka bir yerinde bir kusur arızası yok. Sadece plastik aksamı çatlamış. Ne sebeple çatladıysa bazen zorlamaktan çatlayabiliyor. Bazen bir yere düşebilir, çarpabilir. Bir şekilde o hasar gördü, çatladı. Daha sağlam öğretmeleri lazım. Plastik aksamları bayağı aslında güzel görünüyordu, sağlam görünüyordu ama bilmiyorum. Bu plastiklerin kaliteleri de değişiyor. Bu marka yani kalitesiz üreteceğini düşünmüyorum ama e, öyle oldu işte. Belli yıllar kullandıkça tabii ki bazıları da şu bantları sökmek biraz zorladı. Telefona da çarpacaktım. E, Şey de olduğu için yapıştırıcı da olduğu için bu sefer bant iyicene yapışmış oldu. Tamamen daha yapıştırıcı tamamen kurumadı ama bantı bırakırsam sonra çıkaramam diye bu dış kısımlarındaki lekeleri oraları da temizlemem lazım biraz. Yolunuz bir şekilde kesişti de bu videoyu izlediniz ise beğenilerinizi lütfen emeğe saygı olarak yapın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Eğer abone değilseniz abone olabilirsiniz. Ücretsizdir. Zili de açarsanız yeni attığım videolardan da haberiniz olmuş olur. Değişik farklı videolarım var. Kanalımı da inceleyebilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Yeni videolarda buluşmak üzere. Rabbime emanet olun.